Arkadaşlar, kanalımın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere arayüz nedir, arayüz tasarımı nedir, kullanıcı deneyimi tasarımı nedir, bu işi yapan insanlar hangi programları kullanırlar, bunlardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Onları her gün görüyoruz, onlara her gün dokunuyoruz, onları her gün kaydırıyoruz. Peki nedir bu arayüzler? İnternette milyarlarca site var, belki de trilyonlarca. Bütün sitelerin ortak özellikleri var. Hepsinde butonlar, linkler, fontlar, ikonlar, bir sürü şey bulmak mümkün. İşte bütün bunların toplamına biz arayüz diyoruz. Ve bütün bu arayüzler artık günlük hayatımızın bir parçası. Gelelim kullanıcı deneyimine. Bugün hepimiz sosyal medyada saatlerimizi harcıyoruz. Bugün hepimiz bir uygulama üzerinden alışveriş yapıyoruz. Özellikle koronavirüsün çok yaygın olduğu günümüzde mobil uygulamalar, web siteleri bizim için vazgeçilmezler oldu. İşte bütün bu uygulamaların bizi bu kadar içine çekebiliyor olması, bu kadar saatlerimizi verebiliyor olmamızın sebebi kullanıcı deneyimi arkadaşlar. Bir siteye girersiniz, bir hisse kapılırsınız. Bunun farkında olmak zorunda değilsinizdir. Ama siteye girdiğinizde 2 saniye sonra kapatma isteği uyanıyorsa işte bu kötü kullanıcı deneyimine bir örnektir. İyi kullanıcı deneyiminde ise bugün kullandığımız sosyal medya uygulamalarında olduğu üzere devamlı orada bulunmak istersiniz. Devamlı bir şeyler paylaşmak istersiniz. İnsanlarla etkileşime geçmek istersiniz. İşte bu da iyi kullanıcı deneyimidir. Aslında kısaca kullanıcı deneyimi bunların tamamıdır. Evet, bu işi yapan arayüz tasarımcı ve kullanıcı deneyimi tasarımcılar hangi uygulamaları kullanıyor? Şimdi bunlara geçelim. Aslında sayacağımız bütün uygulamalar temel özellikleri itibariyle birbirine çok benziyor. Ancak kullanırken farklılıkları anlayabiliyoruz. Hepsi vektör tabanlı, plugin ve komponent destekli, prototip yapabilmemizi sağlayan uygulamalar. Gelin aradaki farklara yakından bakalım. Umarım kullanacağınız uygulamayı seçiminizde bir yararım dokunur. Experience Design ile başlayalım. 2016'daki ilk çıkışında büyük ses getirdi. Ancak kervanı yolda düzmek kendisine pek yaramadı. Artıları ve eksilerine geçecek olursak Adobe XD, hem tasarım hem de prototip desteği anlamında gayet yeterli bir araç. Ayrıca Photoshop ve Illustrator ile paslaşabilmesi ona bazı avantajlar da sağlamıyor değil. Çok kolay olmasa da ekip çalışmasına yatkın. Ancak bu kısmın kullanımı bence biraz zor. Bireyler için ücretsiz olan Adobe XD'yi açıklamalarda vereceğim adresten hemen indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim Sketch'e. Sketch, Figma ortaya çıkana kadar bir numaraydı. Ancak son zamanlarda tahtı oldukça sallanmışa benziyor. Her ne kadar küçük dosya boyutları, otomatik kayıt, ortak çalışma desteği sağlasa da hiçbir zaman Windows'a destek vermeyecek olmaları, en azından ülkemiz koşullarında pahalı olması ve ekip kullanımının zor olması kullanacağımız arayüz tasarım uygulamasını seçerken bizi de tereddütte bırakıyor. Tek seferlik $99 karşılığı satın alabileceğiniz Sketch'i 30 gün için deneyebilirsiniz. Bunun da linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Önceden sadece prototip ve wireframe desteği veren InVision bu alanı da el attı ve InVision Studio'yu geliştirdi. InVision Studio'da diğer rakipleri gibi hem tasarım hem de prototipleme yapmaya olanak sağlıyor ve ortak çalışma desteği mevcut. Ücretsiz UI kitleri de kendi bünyesinde yayınlayan InVision Studio, bireysel kullanımlar için ücretsiz ancak paralı üyelik almak istediğinizde aylık $22 gibi bir ücrete sahip. Tasarımdan ziyade animasyonlarıyla ön plana çıkan InVision Studio'nun kullanımı da birazcık zor ve kendisine has bir öğrenme çabası gerektiriyor. Son olarak Figma. Bence içlerinde en iyisi olan Figma, eş zamanlı çalışma konusunda bütün uygulamaları geride bırakıyor. Oyunlardan aşina olduğumuz multiplayer deneyimini bize sonuna kadar yaşatan Figma ile ister tarayıcıda, ister herhangi bir işletim sisteminde aynı anda tüm çalışan arkadaşlarınızı ve neler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Figma'yı bireysel kullanımlarda proje başına 2 editör olmak kaydıyla sonsuza dek bedava kullanabilirsiniz. Eklenti desteği de olan Figma'nın arkasında ayrıca henüz hayata geçen ve şimdiden gelecek vaat eden Figma Community var. Bu yeni toplulukta Figma dosyalarınızı ve eklentilerinizi paylaşabiliyor ve topluluğa katkıda bulunabiliyorsunuz. Bu kadar övgüden sonra gerçekten verecek eksi bulamadığım Figma için de indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca yakında kanalımda yayınlayacağım dersler için ben de Figma kullanacağım. Takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bugünlük konumuzun sonuna geldik. Yeni videolar hakkındaki fikirlerinizi ve önerilerinizi aşağıya yorum kutusuna yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki videodan da çok rahat haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere.